Rönesans'ın erken dönem ustaları arasında bazı isimler, görkemli naralarıyla sanat tarihinin büyük anlatısını şekillendirirken, bazıları sessiz ama derin bir ışıltıyla bu anlatının zeminini inşa eder. Domenico Veneziano, İşte bu ikinci türden bir sanatçıdır. İsmi, Masaccio'nun dramatik gerçekçiliği veya Angelico'nun ilahi huzuru kadar sık anılmasa da, renk ve ışık anlayışındaki devrimci yön, onu Floransa Rönesansı'nın temel taşlarından biri haline getirir. Bugün ayakta duran birkaç eseriyle, dönemin estetik dönüşümünde nedenli etkili olduğunu görebiliriz. Veneziano'nun hayatı hakkında bilinenler az. Ancak sanatındaki incelikli teknikler, onun arkasında düşünsel bir derinlik ve deneysel bir ruh taşıdığını açıkça ortaya koyar. Domenico Veneziano'nun doğum tarihi tam olarak bilinmese de, 1410 civarında, Venedik ya da onun etki alanında bir şehirde doğduğu düşünülür. İsmi, sanat tarihinde ilk olarak 1438 yılında Floransa'da belirir. O dönemde sanatçılar, genellikle belirli bir atölyede çıraklık ederek yetişirdi ve Veneziano'nun da Gantilda Fabriano gibi kuzey etkili ustalarla temas kurduğu düşünülür. Erken dönem resimlerinde görülen narin detaylar, gotik estetikle olan bağını gösterirken, daha sonra Floransa'daki deneyimleri sayesinde net geometrik ve hacimsel bir dile evrildiği görülür. 1445 yılına gelindiğinde, Domenico Veneziano'nun Floransa'da bir ressam olarak iyice tanındığını ve Prato'da önemli işler aldığını biliyoruz. Bu dönemde, daha sonra zehirlenme söylentileriyle ilişkilendirilecek olan Andrea del Castagno ile profesyonel ilişkiler kurmuştur. Ancak biyografik detaylar sınırlı olduğu için, Veneziano'nun karakteri ya da özel yaşamı hakkında spekülasyondan öteye geçemiyoruz. Domenico Veneziano'nun en belirgin sanatsal özelliği, ışığı bir yapı malzemesi gibi kullanma biçimidir. Rönesans'ın hacim ve mekan arama çabasına yeni bir yön kazandırarak, yüzeydeki renkleri neredeyse saydamlaştıracak kadar inceltip, inşa eden bir anlayış geliştirdi. Bu anlamda, Giotto'nun formdaki basitleştirici hacim anlayışından, Masaccio'nun dramatik gölgelendirmesine kadar olan süreçte, Veneziano'nun katkısı, ışığın niteliklerini inceleyen ara basamak gibidir. Onun figürlerinde göze çarpan özelliklerden biri de, doğal tonların tercih edilmesi ve detayların gündelik hayatı hatırlatacak biçimde sunulmasıdır. Özellikle Santa Lucia de Magnol Altarpis adlı eseri, yumuşak renk geçişleri ve arka planın derinliğiyle bu dönüşümün en net örneklerinden biridir. Buradaki karakterler idealize edilmiş figürler değil, varlıklarıyla mekanda gerçek birer öğeye dönüşen insanlardır. 1440'ların ortasında Domenico Veneziano, Prato Katedrali için bir dizi fresk siparişi alır. Bu sipariş, sanatçının mekansal düzenleme konusundaki becerisini ortaya koyduğu en önemli işlerden biridir. Fresklerde yer alan figürlerin yerleşimi, gözün doğal hareketini takip eder biçimde kurgulanmıştır. Çizgisel perspektif, figürlerin yönü ve mimari arka planın yapısı, izleyiciyi bir sahneden bir diğerine bilinçli bir akışla taşır. Veneziano, fresklerinde yalnızca anlatıyı sunmakla kalmaz. Aynı zamanda izleyicinin görsel okuryazarlığını da eğitmeye çalışır. Bu dönemin birçok sanatçısı gibi, o da izleyicinin gözünden bakmayı öğrenmiştir. Özellikle Aziz Stefan'ın taşlanması gibi sahnelerde, figürlerin düzeni ve dramatik dozun dengesi, izleyiciye tarihi bir olaydan çok, sahneye konmuş düşünsel bir olaylar dizisi izlenimi verir. Veneziano'nun amacı, anlatıyı patetik bir şiddet gösterisine dönüştürmek değil, olayın ardındaki düşünceye işaret etmektir. Sanatçının kariyerinde belirleyici olan unsurlardan biri de, Medicilerle kurduğu ilişkidir. Özellikle Cosimo de Medici'nin siyasal ve kültürel vizyonu, Veneziano gibi deneysel yaklaşımları olan ressamlar için bir zemin oluşturmuştur. Veneziano'nun eserlerinde gözlemlenen düşünsel temaların bir kısmı, Medicilerin Floransa'da yarattığı entelektüel atmosferle doğrudan ilişkilidir. Cosimo'nun himayesinde yapılan işlerde, ikonografik zenginliğin yanı sıra, bireyin ahlaki ve zihinsel gelişimini konu edinen temalar, daha ön plana çıkar. Bu ortamda sanatçının figürlerinde yalnızca estetik bir görünüm değil, aynı zamanda düşünsel bir duruş vardır. Özellikle Aziz Yuhanna'nın vaazı sahnesinde, figürlerin mimikleri ve beden dilleri yalnızca anlatıya hizmet etmez.
aynı zamanda izleyiciye ahlaki bir pozisyon sunar. Medici desteği, Venezano'nun sanatsal cesaretini arttırmış ve onu döneminin sınırlarını zorlayan bir ressam haline getirmiştir. Domenico Venezano'nun ölümüne dair en çok tartışılan konu, Andrea del Castagno tarafından zehirlendiği yönündeki iddialardır. Bu söylenti ilk kez, Vasari'nin Sanatçıların Hayat Hikayeleri adlı eserinde geçer. Vasari'ye göre Venezano, Castagno tarafından kıskanılarak öldürülmüştür. Ancak sanat tarihçileri bu iddiayı büyük ölçüde efsane olarak değerlendirir. Çünkü Castagno'nun Venezano'dan önce öldüğü net bir şekilde bilinmektedir. Bu söylentinin ortaya çıkışı, o dönemin sanat ortamındaki rekabetin ve aynı zamanda Vasari'nin anlatılarına dramatik unsur katma arzusunun göstergesi olabilir. Fakat bu iddiayı, sanat ve spekülasyon ilişkisi bağlamında çok önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Bu durum, Venezano'nun adını tarih boyunca gizemli ve merak uyandırıcı kılmıştır. Gerçek ne olursa olsun, bu tür efsaneler, sanatçının dönemindeki etkisini ve çağdaşları üzerindeki tesirini göstermesi açısından önemlidir. Domenico Venezano'nun sanatı, onu takip eden birçok Floransalı sanatçı üzerinde belirgin bir etki bırakmıştır. Özellikle Piero Francesca'nın renk ve ışık kullanımında Venezano'nun izlerini görmek mümkündür. Onun geliştirdiği renk paleti ve figür düzenleme anlayışı, hem resmin duygusal dozunu dengeleyen bir yöntem, hem de mekan duygusunu güçlendiren bir araç olarak değerlendirilir. Rönesans resminde dramatik anlatım sıklıkla tercih edilse de, Venezano bunun yerine kontrollü bir anlatı ve ritmik bir görsel yapı oluşturmayı tercih etmiştir. Bu yönüyle, sanat tarihindeki görsel mantık kavramının öncüllerinden biri görülebilir. Kompozisyonlarındaki uyum, figürlerin içe dönüklüğü ve mekanın düzenlenişi, Venezano'nun estetik anlayışının sistematik bir düşünceye dayandığını gösterir. Venezano, Rönesans resmine getirdiği teknik katkılarla, özellikle ışık ve renk anlayışındaki titiz düzenlemelerle hatırlanması gereken bir sanatçıdır. Çok sayıda eseri, zamanın yıkıcı etkileriyle kaybolmuş olsa da, geriye kalanlar onun yaklaşımının ne kadar rafine ve ileri görüşlü olduğunu açıkça ortaya koyar. İsmi büyük ustaların gölgesinde kalmış olabilir. Ancak bu durum, Venezano'nun değerini azaltmaz. Aksine, onun az ama öz eserleri, sanatın sessiz devrimcilerinin de nasıl büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne serer.